Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çayınız demlenene kadar pratik bir şekilde yapacağınız, hiç fırın kullanmadan tavada yumuşacık sünger gibi kabardıkça kabaran bu nefis ekmeğin yapımını göreceğiz. Nasıl yapmışım dilerseniz hep beraber yapımını görelim. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ekledim. Bir paket mayanın yarısını kullandım. Yarısını daha önce kullanmıştım. Güzelce karıştıralım. Maya eriyene kadar iyice karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Veya sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Çiçek yağı da olur, fark etmez. Yoğurma kabımın içinde 3 su bardağı un var. Kullandığım bardak ölçüleri 200 milimlik. Güzelce karıştırıyorum öncelikle. Kaşıkla toparlıyorum hamuru. Çok yumuşak, yapışkan bir hamur elde edeceğim. Kullandığım bu un miktarından başka hiç un kullanmayacağım. Görüyorsunuz, çok yapışkan bir hamur oldu. Elinize yapışabilir. Yanınızda bir kasenin içinde su bulundurun. Arada elinizi batırarak o suya yoğurmaya devam ederseniz hamur elinize yapışmaz. Evet, hamurumuz hazırdır artık. Şimdi üzerine kapatacağım. Ilık bir ortamda mayalanmasını bekleyeceğim. Eğer mayalanmasını çok kısa sürede istiyorsanız, kış mevsiminde izliyorsanız bu videomu, sıcak su dolu bir kabın içine bu hamur kasesini bekletebilirsiniz. O zaman çok çabuk, hızlı bir şekilde 10 dakika içinde hamurunuz mayalanır. Ben öyle yaptım. Bakınız, bir küçük leğenin içine sıcak su bıraktım ve hamurum 10 dakika içinde hemen hızlı bir şekilde mayalandı. O yüzden diyorum ya, çayınız demlenene kadar hemen hazır. Arada elinizi yağa veya suya batırarak güzelce mayalanmış olan hamurun havasını alalım. Bu şekilde hamurun gazını alıyoruz. Maya kokusu gelmemiş olacak. Çok güzel, iyice tekrar yoğuralım. Hangi tavayı kullanacaksanız o tavayı güzelce yağlayalım. Daha sonra tekrar elimi ıslatıyorum arada. Elimi ıslattım, hamuru güzelce elimle böyle kat kat katladım. Bu şekilde çevire çevire, görüyorsunuz, böyle kat kat katladım. Daha sonra tavanın içine bırakacağım. Elimi tekrar ıslatacağım ve bu şekilde güzelce üzerini düzeltiyorum. Daha sonra üzerini kapatacağım. Biraz da bu şekilde tavada mayalanmasını bekleyeceğim. Evet, tavada mayalandı, kabardı. Görüyorsunuz. Şimdi ocağın orta gözünü açtım. En kısık ateşe getirdim. Kabaracağı için üzerine büyük bir tencere, aynı boyda bir tencere kapattım. Bakınız, kabardı. Yarım paket maya kullandığım halde kabardı. Kontrol ettim üzerine. Elime hala yapışıyor. O yüzden tekrar kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte sadece 20 dakika bu şekilde pişirdim. Etrafından kontrol ediyorum. Bakıyorum etrafı kızarmış mı? Gördüm, gayet güzel kızarmış. Etrafını bu şekilde bir spatula ile, eğer yapışmışsa, ayırdım ki çevirdiğim zaman bölünmesin. Üzerine yağlı bir kağıt kapattım. Tabağı ters çevirdim. Görüyorsunuz, gayet güzel. Hiç sanki tavada pişmemiş gibi, nar gibi kızarmış. Hem köşeleri hem de altı gayet güzel pişmiş. Şimdi aynı şekilde bu defa kağıtla beraber pratik olsun diye tavaya yerleştirdim. Tekrar üzerine artık bir tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte, altı da güzelce kızarana kadar en kısık ateşte yaklaşık 15 dakikada bu şekilde pişirdim. Tavada başka ekmek tariflerim de var. Onlara da bakabilirsiniz. Tavada poğaça, tavada kek, kurabiye, birçok tariflerim var. Kanalımdan bakabilirsiniz. Gayet güzel tarifler. Evet, ekmek
Gayet güzel pişti. 15 dakikada diğer tarafı kısık ateşte gayet güzel pişti. Şimdi görelim. Evet. Çok güzel orantılı bir şekilde pişmiş. Bu şekilde hemen sıcak sıcak dilimlemeseniz de olur. Biraz bekletirseniz çok daha güzel olur. Bakın zaten şu anda da yumuşak ama dilerseniz üzerine bir mutfak örtüsü örtüp ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyebilirsiniz. O zaman dilimlerseniz daha güzel olur. Bakınız yumuşacık, sanki kek gibi puf puf kabarmış. Şimdi dilimleyelim, görelim. İçinin dokusunu görüyorsunuz. Şu anda dumanlar çıkıyor. Hala çok sıcak. Eğer bekletirseniz biraz ılık hale geldikten sonra dilimlerseniz çok daha güzel olur. Ama bu şekilde de gayet güzel görüyorsunuz. İçi gayet güzel pişmiş. Hiç hamur değil. En yakından da gösteriyorum zaten. Diğer ekmek tarifime de bakabilirsiniz. Onu da tavada yapmıştım. O da gayet güzel. Tavada çiçek ekmeği tarifim de var. Bakınız hiç hamur değil. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şu anda çok sıcak olduğunda gördünüz. Sıcak sıcak dilimlediğim halde içi hiç hamur değil. Gayet güzel, yumuşacık. Çayınız demlenene kadar sizler de bu ekmek tarifini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu şekilde dilimleyip üzerine sıcak tereyağı, reçel, bal sürerek kahvaltıda veya yemeklerin yanında da gayet güzel tüketebilirsiniz. Elektrik fiyatlarının zamlandığı bu günlerde de çok ekonomik bir tarif oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp ve abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.